İnsan maddeten küçük. Ama Allah'ı tanımak için verilen duyguları ile bütün kainatı gezebiliyor. Var mı insandan başka tefekkürü ile bütün kainatı gezebilen? Var mı tefekkürüyle insan gibi yıldızlara gidebilen? Sadece insan var, başka yok. Var mı insan gibi tefekkürüyle atomun derinliklerine inebilen başka bir varlık? Mümkün değil. Var mı insan gibi duygularıyla ve tefekkürüyle kainat kitabının bütün sayfalarını okuyabilen bir varlık? Mümkün değil. Betelgeuse diye bir yıldız var. 500 ışık yılı uzakta. Yani bu hesaplanması zor ama gidemeyeceğimiz kadar uzak demek. 500 ışık yılı. Onun süpernova olması bekleniyor bu yıldızın. Yani kara deliğe dönüşecek. Şimdi insan merak ediyor. Gitmemiz mümkün olmayan bir mesafe. Yahu bu yıldız da mı insan için? Tabii ki insan için. İnsan gibi bu yıldıza tefekkürüyle gidip o yıldızda Allah'ın esmasını okuyabilen başka bir varlık biliyor musunuz? Mümkün değil. Demek ki gidemediğimiz bir yerde yahut içine giremediğimiz bir atomun içinde dahi muhatap biziz. Oradaki Allah'ın esmalarını, o ince nakışlarını, o ince dokunuşlarını okuyabilecek tek muhatap biziz. Başka da yoktur. Şimdi farkında mısınız? Anlatmaya çalıştığımız şey şu. Allah'ı, onun kudretini, onun ilmini, onun sıfatlarını bilmek. Yani marifetullah dediğimiz olay yeryüzündeki, aklınızdaki bütün işlerden bile daha önemli, en mühim yaratılış gayemiz, en büyük iştir. İnsanın ibadetteki, kulluktaki, sahabe gibi fedakarlıktaki gevşekliğinin arkasında dahi marifetteki eksikliği yatmaktadır. Bir insan Allah'ın hakimiyetini, büyüklüğünü, kudretini anlamadan karşısında ciddiyetle durması mümkün değildir. Demek ki marifet yani Allah'ı bilme ne kadar inkişaf etse bir insanın kulluğu o ölçüde eksiksiz ve kusursuz olacak. Çünkü kural öyledir yani. Biz görebildiğimizin karşısında icap ettiği gibi dururuz. Öyle mi? İman da bu demek değil mi? Ne kadar marifette derinleşsek, Allah'ı iman ile bilsek, bizim kulluğumuzun kalitesi, ihlası, miktarı o ölçüde artacak. Yoksa Allah'ı tanımayan, marifette derinleşmeyen birisine istediğin kadar papağan gibi tekrar et. Namazını kılsana. Kılmıyor işte. Senin cümlenle kılacak olsa, değil mi? Dünden kılardı. Orucunu tutsana, ibadetini yapsana. Haydi sahabe gibi bu yollara revan olsana. Haydi bak onlar gibi sen de elinde avucunda ne varsa Allah için feda etsene. Yapmıyor adam. Neden yapmıyor? Bir insan marifette derinleşmezse, yani Allah Azze ve Celle'yi tanımazsa ibadetlerinde, kulluğunda, amelinde hep fütur olacaktır. Huzurunda duracağı Allah'ı tanımadan hiç amel eder mi insan? Bir padişahın saltanatının büyüklüğünü gösteren nedir? Bir, mülkünün büyüklüğüdür. Doğru mu? Ya bir sultan ki 3 kıtaya hükmeder. İkincisi de o hükmettiği büyük topraklara ne kadar itaat ettirebiliyor? Bir, hükmettiği yerin büyüklüğü. İki, o büyük yere ne ölçüde itaat ettirebiliyor? Bu ikisinin sorusuna alacağımız cevaplar, yahu mülkü çok geniştir ve mülkünde dilediğini yaptırabilir dersek nasıl bir sultan deriz o? Uf, hakimiyete bak deriz ya. Hani bazı adamlar için şey derler. Bu adam burada kuş uçurtmaz derler. Ne demek o? Bu adamın her şeye hakimiyeti vardır. Her şeyden haberi vardır. Her şeye gücü yeter demektir. Şimdi siz rütbe okumayı bilmiyorsunuz diyelim. Rütbe okumayı bilmeden bir komutanın büyüklüğünü nasıl anlayabilirsiniz? İcraatına bakarak. Bir komutan karşısındaki 10 askere emir verebiliyorsa dersiniz ki onun rütbesi bu kadar. 100 askere emir verebiliyorsa biraz daha büyük bir rütbe ama demek onun rütbesi bu kadar. Bir komutan ki memleketi izah ediyor. Ne dersiniz? Üf, icraata bak. Demek ki bu komutanın rütbesi akıl almaz seviyede büyük.
Allah Azze ve Celle kendi büyüklüğünü gösterebilmek için nazarımızı nereye çeviriyor? Haydi kainattaki icraatıma bak. Kainat mülkünün genişliğini anlasak. Bakın az önce bir yıldız söyledik. 500 ışık yılı uzakta. Orada da emri geçiyor mu Allah'ın? Orada da hükmü geçiyor mu? Orada da sözü geçiyor mu? Bak bak. Bak bak. Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mülkünün büyüklüğüne bak. En küçük atoma bile itaat ettirebildiğini anlasak ne diyeceğiz? Üf, nasıl bir Sultan-ı Ezel ve Ebed diyeceğiz değil mi? Allah Azze ve Celle bunu anlayabilmemiz için nazarımızı nereye çeviriyor? Haydi kainattaki icraatıma bak diyor. Bir ayette semaya bakmaz mısınız? Göğü nasıl direksiz bina etmişiz. Subhanallah. Akıllara zarar değil mi? Dünya nerede duruyor? Uzayın boşluğunda. Direk de yok. Güneş, onda da direk yok. Yıldızlar, onlara da direk yok. Haydi direksiz bir şeyi şöyle bina etmeye çalışsanız da mümkün değil. Başka bir ayette deveye bakmıyorlar mı? Nasıl da yaratılmış diyor. Kur'an ayetleri nazarımızı nereye çeviriyor farkında mısınız? Allah'ın mülküne. 1. Mülkünün genişliğine bak. 2. O geniş mülkündeki icraatına bak ve o yaratıcının Sultan-ı Ezel ve Ebed'in o muhteşem iktidarını tanı. Üstad Hazretleri bir yerde bir mana olarak diyor ki ne güneş büyüklüğüne güvenip ona isyan edebilir, ne karınca küçüklüğüne güvenip ondan gizlenebilir. Nasıl bir iktidar? İnanılmaz bir iktidar. Ne güneş büyüklüğüne güvenip ona isyan edebilir, ne karınca küçüklüğüne güvenip ondan gizlenebilir. İşte biz bunları iman olarak kalbimizde duyduğumuz anda, yani marifette derinleştiğimiz anda ortaya ne çıkacak biliyor musunuz? Muazzam bir kulluk çıkacak. Şimdi siz dağınık bir bölük görseniz ne dersiniz? Bölükte herkes istediğini yapıyor. Demek ki bunların başında komutan yok dersiniz. Değil mi? Öyle derler değil mi? Komutan olsa böyle mi olur ya? Böyle dağınık davranabilirler mi? İstedikleri gibi davranabilirler mi dersiniz? Peki bir gün bir bölüğe girdin. Her şey nizami, jilet gibi. Attıkları adımlar tek tek aynı. Rab, 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 Rab aynı adımları atıyorlar. Ve hiç kimse vazifesini terk edemiyor. Siz o kalabalığın içerisinde komutanı görmeseniz bile komutanın varlığına şüphe duyar mısınız? Hayır. O kalabalık o emre itaat ediyorsa ben göremesem bile bir komutan var demektir değil mi? Neden? Aynı emre aynı şekilde itaat bir komutanın varlığını gösterir. Tekrar edeyim cümlemi. Aynı emre itaat bir komutanın varlığını gösterir. Allah Allah. Ne emri ya? Ben emir falan duymadım. Öyle deriz değil mi şimdi? Aynı anda, aynı hareketleri yapıyorlarsa sen duymasan bile aynı emri almışlar demektir. Allah Allah. Bak şimdi. Bütün asker aynı anda, aynı hareketleri yapıyorlarsa bak binlerce kişi Rab, Rab, Rab dur. Vuf. Binlerce kişi aynı anda aynı hareketi yapıyorsa sen duymasan bile aynı emri almışlar demektir. Sabah evden bir çıkıyorum bakıyorum ki kapının önündeki şeftali ağacı uyanmış. Meyvesini vermiş. Arabayla geçerken bir bakıyorum yan komşunun şeftalisi de uyanmış. Mahalleyi bitiyorum bir gidiyorum. Mahallenin sonundaki şeftali de uyanmış. Hepsi aynı anda uyanmışsa aynı emri almış demektir. Ne emri ya ben işitmedim. İşitmene gerek yok. Aynı anda aynı hareketi yapıyorlarsa aynı emir bir komutan tarafından uyan diye hepsine tevdi edildi demektir. Doğru mu? Allah Allah. Bütün kainatın her birisinin Allah'ın emirlerine uyma, nizam ve intizamına lütfen dikkat edin. Düzene bakın yani. Kainatta düzen dediğimiz ne? Allah'ın emirleri. Öyle mi? Var mı başka tanıdığınız matematikçi? Bu kadar ince hesap yapabilsin. Var mı başka tanıdığınız iktidar sahibi o yıldızları birbirine çarpışmadan gökyüzünde direksiz durdurabilsin? Mümkün mü? Mümkün değil. Kainatta şu gördüğünüz itaat yani düzen bir komutanın varlığını gösteriyor. Ve Sultan-ı Ezel ve Ebed diyor ki bize benim mülküme bak. Karıncadan güneşe kadar her biri ince bir itaat çizgisindeyse beni tanı ve bana isyan etme ey insanoğlu diye duymasak da Kur'an'ın mesajından böyle bir emir olduğunu anlıyoruz. Allah Allah. İnsan marifette derinleştikçe Allah'ı farklı duyuyor. Marifette derinleşmeyi anladınız mı? Allah Azze ve Celle kendini tanıtıp bizi marifette derinleşmek için nazarımızı nereye veriyor? Kainata veriyor. Bak bakalım en küçük bir atom parçacığı
benim mülkümde istediği gibi kafasına göre davranabiliyor mu? Mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi şu soru bize hak mıdır değil midir? Ey insanoğlu! Zerre atomdan koca galaksilere, her biri kusursuz bir nizam ve intizam içerisinde benim emrime itaat ediyorken sen kimsin de bana asilik ediyorsun? He? Bizim kulluğumuz haydi yap, haydi yap, haydi yap deyince artmıyor. Bizim kulluğumuz marifette derinleştikçe, yani muhatap olduğumuz sultanı tanıdıkça artıyor. Öyle değil mi? Allah Allah. Şimdi şu kapıdan bir arkadaşın girse şöyle yapar geçersin. Şu kapıdan çok hürmet gösterdiğin deden girse bir anda şöyle bir, değil mi? Kemerbeste durursun değil mi? Hemen el pençe durursun huzurunda değil mi? Vay dedeciğim hoş geldin, buyur sen buraya otur dersin. Ne değişti? Gireni tanıdın. Gireni tanıdın da her gün seninle muhatap olan Allah'ı tanımadın. Allah'ı tanımadığımızdan namazımız namaz değil. Allah Allah, kulluğumuz kulluk değil. İşittiğimiz sahabe hayatları çizgi film. Ya onlara özel ya, sanki bizim için hayatlarını mı feda etmişler? Öyle yapıyoruz değil mi? Allah Allah, ömürler Allah için feda edilmiyor. Birliktelikler sağlanmıyor. Yaşamak ve yaşatmak denilen o iki vazife hakkıyla ifa edilemiyor. Neden böyle? Çünkü bizim ibadetteki, kulluktaki füturumuzun sebebi marifette yerlerde oluşumuz. Farkındaysanız her şeyin temelinde marifet var. İşte bu eserlerin, yani Risale-i Nurların muvaffak olmasının sebebi de bu. Fıtrata çok uygun davranıyor. Yani insanları tanımadıkları bir Allah'a itaate çağırmıyor Risale-i Nur. Allah'ı öyle bir tanıtıyor ki, ne demiştik buna? Marifette derinleşmek. Ne dedik buna? Marifette Allah'ı tanımakta derinleşmek. Allah Azze ve Celle'yi öyle bir şekilde tanıtıyor ki bizlere, yani elhamdülillah, bunun neticesinde bir kul öyle bir sultana karşı lakayt davranamıyor. Kainattaki o emir dairesinin halkasından bir nefer olmaya çalışıyor ve diyor ki ben de bu itaate uymam lazım diyor. O itaate en güzel uyanların, sahabelerin ayak izlerine bir şekilde benzemeye çalışıyorlar. Kimi Musab oluyor, diyar diyar gidiyor. Kimi Habbab bin Eret oluyor, sırtında yara izleriyle kalıyor. Kimi Zeynül Abidin oluyor, kapı kapı geziyor. Öyle mi? Allah Allah. Olaya bak olaya. Problemimiz nerede hep? Marifette derinleşmede. İşte Risale-i Nur'un muvaffak olmasının sebebi bu. İnsanları tanımadıkları bir Allah'a itaata çağırmıyor. Allah Azze ve Celle'yi öyle bir tanıtıyor ki bir kul buna karşı lakayt kalamıyor. Biz hayalhaneme gelip bu iman derslerini alan arkadaşlara yahu namaz kılsana, oruç tutsana dediğimizi ben hatırlamıyorum. Neden? Çünkü Allah'ı tanıdıktan sonra böyle bir Allah'a karşı kulluk etmemek fıtratta yok. O fıtrat tamamen bozulmadıysa eğer, çöp olmadıysa eğer, Allah'ı tanıdıktan sonra bir kulun çıldırması lazım. Ben nasıl kulluk edip de onu razı edebilirim diye. Demek ki fıtri yol şudur. İman eden itaat eder. Doğru mu? İman eden, Allah'ı tanıyan, marifette derinleşen itaat eder. Şimdi biz dışarıda çoğu zaman bu yolu tepeden inme getirmeye çalışıyoruz. Allah var yapsana ya. Öyle oluyor değil mi? Özellikle ebeveynler ve çocuklar arasında böyle oluyor değil mi? Oğlum Allah var tutsana ya. Oğlum Allah var kılsana ya. Ben böyle denile denile evde zorla bir şekilde sabah namazına kaldırılan bir çocuk biliyorum. Çocuk kalkıyor, musluğu açıyor, su sesini içeriye duyuruyor. Daha sonra da musluğu kapatıyor, yatmasına devam ediyor. Ve bu evde o nizam sağlansın diye hoparlör sistemi bile kurmuşlar. Yani kalabalık bir aile olduğu için. Hani ezan vakti bütün ailemiz ezanı duysun diye. Sen süsünü müsünü güzel yapmışsın da tohumu toprağa koymamışsın be arkadaş. Bu çocuk iman derslerini almadıktan sonra, iman derslerini alan diğer çocuklarla hemhal olmadıktan sonra, önüne bir gaye, bir mefkure konulmadıktan sonra, sahabenin bazı şeylerini, yapabildiklerini yapıp ruhunu besleyemedikten sonra, yani marifette derinleşemedikten sonra, tanımadığı bir Allah'ın huzurunda niye yiyiz? Bak aynı çocuk mahallede Ali'den korkar, topunu verir ki Ali ona bulaşmasın. Ama Ali kadar Allah'ı tanımadığından dolayı sabah en zor olan şeyi yapıyor, kalkıyor, gözünü açıyor. En zor o değil mi? Sonra su sesini açıyor, kapatıyor, geri yatıyor. O kadar da mı tanıtmadınız? O kadar da tanıtmadık. O kadar o çocuğu tanıtmadıktan sonra evinizi Kabe'ye taşısanız alacağınız davranış aynı olacaktır. Öyle mi? Demek ki problemimiz marifette derinleşmek. İşte tekrar edeyim aynı cümleyi. Risale-i Nur'un
Muvaffak olma sebebi budur. Tepeden inme bir şekilde yap, et, şöyle yap demiyor. Allah öyle bir tanıtıyor ki yapmasan çıldırırsın. Tam fıtratın yolu budur. Ondan sonra ne oluyor? Kişinin kalbi hidayet ve imanla donuyor. Allah'ı tanıdıkça. Daha sonra yaşantısına dönüşüyor. Sonra evinin yaşantısına dönüşüyor. Sonra sokağının yaşantısına dönüşüyor. Sonra hasret ve heyecanla beklediğimiz gül devri oluşuyor. Allah'ın izniyetiyle böyle oluşacak. Tepeden inme bir şekilde herkes İslam'ı yapsın. Bu fıtrata ters, fıtrata. Sizin fıtratınız kabul ediyor mu böyle bir şeyi? Tanımadığınız Allah'a itaat eder misiniz? Mesela ben burada tanıyorum bazı arkadaşlar gecesini gündüzüne katıyor. Buraya gelen bazıları diyor ki ya abi diyor sizin eviniz var, çocuğunuz var diyor filancalarına. Hiç gitmiyor musun diyor. Ama o adam öyle bir şekilde Allah'ı tanımış ki o da içinden şu cevabı veriyor. Ya ben bu yaptıklarım sahabenin tozu değil. Ne diyor bu deli adam diyor. Anladın mı demek istediğimi? Allah'ı tanıyan buna iştiyak duyuyor zaten. Allah Allah, tepeden inme değil, fıtratı harekete geçirerek. Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi var. Cümleyi iyi dinleyelim. Fıtri meyelan mukavemetsuzdur diyor. Yani fıtratın içindeki meyile karşı gelinemez diyor. Bir tavuğun yumurtasını kuluçkaya koyarsın. 21 gün sonra tık 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 diye bir ses duyarsın. Fıtri meyelan. O yumurtanın içindekini neye çevirir? Civcive çevirir. Öyle mi? Allah Allah. Peki sen desen ki benim de gücüm kudretim var. Bunun fıtri meyelanını ben bekleyemem. Dışarıdan müdahale edip o yumurtayı kırsan anca bir omlet yapabilirsin. Öyle mi? Bak. Fıtriyi bıraksaydın civciv çıkacaktı. Tavuğa dönüşecekti, yumurta verecekti. Sabırsızlık ettim. Ben o fıtri meyelanı bekleyemem. Kafasına vuracağım. Hani dedim ya tepeden inme. Kafasına vuracağım dedin. Anca bir tane omlet yiyebilirsin. Yani çocuk senin için zorla bir kez namaz kılar o kadar. Fıtri meyelan mukavemetsiz. Şimdi tohumu toprakla buluşturuyorsun. Bir de suyla kavuşturuyorsun. Ne başlıyor? Fıtri meyelan başlıyor. Tohum kocaman ağaca dönüşüyor. Meyvelerle besliyor bütün evini. Doğru mu? Desen ki benim gücüm kudretim var. Balyozla kıracağım bunun içindeki meyveleri çıkaracağım. Ne kalır elinde? Ancak gübre kalır. Doğru mu? O tohum neye dönüşür? Gübreye dönüşür. İnsan aynı böyle tohum gibi. Onun içindeki latife dediğimiz manevi organ tohumlarını şu iman derslerinin suyuyla buluşturursan, tohum da inşallah zakkum tohumu değil de Firdevs tohumuysa. Allah Allah. Daha sonra onun içinden çıkan Allah'ı tanıma, derinleşme, o kabiliyetlerinin genişlemesine karşı sen ey adam sen de kulluğunu et demeye ihtiyaç kalmayacaktır. Bu işler tepeden olacak işler değildir. Tedricen bu iman dersleriyle olacak işlerdir. Allah Allah. Şimdi Üstad Hazretleri 33 pencere diye bir bahis anlatıyor. Bu bahislerin ne olduğunu anlatabildim herhalde değil mi? Marifet. Az önce tohum suyla buluşuyordu ya, bu iman dersleri de o tohumun suyla buluşması. Su veriyor tohuma. 33 pencere. Akıl almaz bir şekilde. 33 farklı pencereden pencereyi açtırıyor. Her açtığında farklı bir manzara çıkıyor. Pencereye değil pencereden baktırıyor. Pencereden bir bakıyorsun aman ya Rabbi. Allah Azze ve Celle'nin var olduğunu ve bir olduğunu farklı bir şekilde daha anladım deyip marifette derinleşiyorsun. 33. sözde. 33 pencere dersleri. Akıl almaz dersler. Akıl almaz. Ne işe yarıyormuş marifette? Derinleşmeye. Marifette derinleşirsen kainatın itaat zincirine katılan bir halkada sen olacaksın. Bunun ahireti var. Kendin için yapıyorsun. O itaat zincirine ne kadar kusursuz katılsan, ne kadar iradeni kullansan, ne kadar o metafiziksel gerilime girebilsen sahabeyle komşu olma ihtimalin o kadar artacak. Kendine yapıyorsun ne yapıyorsan. İşte bu derslerin 15 tanesini işledik. Bugün 16. dersteyiz. 16. pencerenin ismi, birazdan bir pencere açacağız. Oradan Allah Azze ve Celle'nin var ve bir olduğunu farklı bir yolla tanıyacağız. 16. pencerenin ismi inayet penceresi. İnayetin önce bildiğimiz anlamını anlatayım. Allah'ın kullara fiillerinde yardım edip başarıya ulaştırmasına ne diyoruz? İnayet diyoruz. Bildiğimiz inayet yardım manasında. Doğru mu? Üstad Hazretleri diyor ki arkadaşlar biz inayet altındayız. Ne demek? Allah'ın yardımının altındayız. Hiç endişe etmeyin, hiç panik yapmayın diyor. Bir adamın başı dara sıkışıyor, gönlüne başkası düşüyor. Gönlüne düşürdüğünü Allah bir anda karşısına düşürüyor. Ne oldu? İnayet oldu, inayet. Allah sana yardım etti. Bildiğimiz manada inayette ne var? Kullara fiillerinde yardım var. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Çok güzel bir arkadaşımız. İsim verebiliyor muyuz?
Verebiliyor muyuz? Bizim Davo diye bir arkadaşımız var. Allah razı olsun. Eski hayatı biraz otobanda geçmiş, hızlı yani. Daha sonra diyor ki yeter diyor. Ben bu dünyanın şuyunu tattım, buyunu tattım. Bu dünya böyle olacak değil diyor yani. Böyle olmaz. Ruhu aç kalmış, ruhu. Daha sonra iş yerlerinin üstüne böyle kartal yuvası gibi bir yer yapmış. Kapatmış orayı. Bir kapanıyor oraya 10 ay. Günde 10 saat bizim dersleri çalışıyor. 10 ay boyunca. Arada birileri geliyor diyor ki ya derviş diyor çıksana dışarı şöyle yapalım böyle yapalım diyor ki abi gidin. Benim çözmem gereken bir şey var diyor. Yani Rabbini bulma noktasına meyletmiş. 10 ay günde 10 saat. Bu yaptığımız derslerin tamamını yaza çize çalışıyor. Yaza çize. Tabii 10 ay geçince eşi var evde, çocukları var falan derken eşi işte derviş gelsene etsene falan. Tabii derviş baba diyor ki yani benim bir çözmem gereken bir mesele var yani. Çünkü hani kritik bir an ya, kırmızı çizgi. Dünya ile ahiret arasındaki ince kırılmayı yaşıyor ya insan hayatında herkes. Derviş baba da orayı yaşıyor. Neyse ona diyor gelemem, öbürüne diyor gelemem. En son 10 ay sonra bir arkadaş geliyor kapıya. Diyor sen evli miydin diyor, evliyim diyor. 2 tane çocuğun var mı diyor. Var 2 çocuğum diyor. Nereden biliyorsun diyor. Çocukların şöyle şöyle mi diyor. Ya çocuklarım öyle öyle de sen nereden biliyorsun diyor. Vallahi diyor benim rüyama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam girdi diyor. Derviş evini ihmal ediyor. Çabuk evine gitsin yoksa perişan olacak dedi diyor. Apar topar eyvah emir büyük yerden geldi. Atlıyor, zıplıyor, hemen kapıları kapatıyor, evine gidiyor. Tam evine girmiş, kapıyı bir açmış, hanımını görmüş karşıda. Hanımının bir elinde Kur'an, bir elinde tesbih. Sabahlara kadar dua ediyor. Demiş ki hanım kurban olayım, o Kur'an'ı bırak bizi helak edeceksin. Vallahi nereden emir geldi bir bilsen var ya diye. Şimdi o evde dua eden ablamıza açılan yardım ne oluyor? Bir inayet o. Şimdi ne oluyor? Allah Azze ve Celle bildiğimiz inayet manasında kullarına yardım ediyor. Hem de bütün kullarına. Şimdi bugün inayeti farklı manada işleyeceğiz. O yüzden ilk 2-3 dakika biraz dikkat vermenizi rica edeceğim. Çünkü biraz farklı bir kalıba sokacağız. Burhanı inayeti yani inayet delilini. Şimdi bu inayet delili dediğimiz olay bazen inayet penceresi derim, bazen delil derim. Kafanız karışmaz. Birinci kısım anlaşıldı değil mi? Allah'ın kullarına fiillerinde yardım etmesi. Buna ne dedik? İnayet dedik. Şimdi daha farklı bir manasını çalışacağız ama birkaç dakikanızı almam lazım. Şimdi bu inayet delili denilen olay inanılmaz bir olay. Birçok peygamber bu delili kullanmış hayatlarında. İnayet delilini. İslam alimleri içerisinde en çok kullananlardan birisi de İbn-i Rüşd olmuş. Peki ne demek bu inayet? Önce anlamlarını vereyim. İnayet kast etmek demek. Yani inayet varsa kasıt vardır. İnayet amaçlamak demek. İnayet bir şeyi özene bözene yapmak demek. Eski İslam alimleri buna gaye ve nizam delili de demişler. Kimileri de amaç delili demiş. Şimdi biraz daha anlayacağımız şekilde parçalarını konuşmaya başlayalım. Biz bu delilden şunu anlayacağız. Kainatta intizam yani düzen varsa mutlaka bu düzenin bir amacı olması lazım diyeceğiz. Anladınız mı? İnayetten bunu anlayacağız öncelikle. Bir düzen varsa ya bu düzenin mutlaka bir amacı olması lazım diyeceğiz. Geldim masaya oturdum. Masaya birileri yemek koymuş. Ne demek bu? Bir amacı var bu düzenin. Bu sofra düzeninin amacı Mehmet'e ikram edip karnını doyurmak. Doğru mu? Bak düzen varsa amaç var. Biz buna ne dedik? İnayet delili dedik. Düzenden amacı anladık. Bir düzen var, bir amaç var. Ne penceresi dedik? İnayet penceresi, inayet delili dedik. Sofra kurulmuş. Geldi Mehmet. Bu düzen varsa bunun bir amacı vardır. Nedir? Mehmet'e ikramda bulunup karnını doyurmak. Sofra kurulmuş. Bir de üstüne gül bırakılmış. Allah Allah. Bu farklı düzenin farklı bir amacı var mı? Var. Mehmet'in karnını doyuralım. Bir de Mehmet'i sevdiğimi söylüyorum demek bu. Doğru mu? Sofra kurulmuş. Gül bırakılmış. Bir de şuraya yüzük bırakılmış. Allah Allah. Bu ne demek? Sofrayı kurdum. Mehmet'in midesine hitap edeyim. Gülü bıraktım. Kalbine hitap edeyim. Bir de yüzük hediye ettim. Değil mi? Tam onu ne kadar sevdiğimi açık bir şekilde söyleyeyim demek. Öyle mi? Şimdi düzen değiştikçe neyi değişiyor farkında mısınız? Amacı değişiyor. Bizim inayet delilinden ilk anlamamız gereken düzen varsa bir amaç vardır diyeceğiz ve bunların birleşimine de inayet delili diyeceğiz. Yani kainattaki düzeni inceleyeceğiz anlayacağınız. Bu düzenler amaçsız olabilir mi? Olamaz. Çünkü kainatta muazzam bir şekilde intizam var mıdır? Var. Kainatta intizam olduğunu nasıl anlarsınız desem,
Cevabı şudur. Gözümü rahatsız eden hiçbir şey yoksa intizam vardır. Bir düzen olduğunu nasıl anlarsın? Mesela sen bir doktorsun. Benim vücudumun şimdilik düzende olduğunu nasıl anlarsın? Rahatsızlık olarak sana gelmediysem, yani rahatsız eden bir şey yoksa vücutta bir düzen var dersin. Değil mi? Bir orkestrada düzensizlik olduğunu hemen anlar mısınız? Anlarsınız. Biri ritim kaçırır. Eyvah, bunda düzensizlik var dersiniz. Bir seste detone olduğunu hemen anlar mısınız? Anlarsınız. Ses detone olur ve düzeni bozar, hemen anlarsınız değil mi? Bir pastada düzensizlik olduğunu anlar mısınız? Kalıbı bozulmuşsa, pastayı bozmuşsa dersiniz ki ya bu ne düzensiz pasta, bunu bir kalıba koysaydın keşke dersiniz. Kainatın her yerinde düzen olduğunu en çok nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Bizi rahatsız eden hiçbir şey yok. Var mı kainatta gökyüzüne, atomlara, hücrelere, gezegenlere, yıldızlara gittiğinizde? Bir gün biri demişti ya şu gezegenler niye böyle? Dedim sen elini al, nasıl koyacaksın dedim, öyle elinde kaldı. Nasıl koyacaksın yani? İnsanı rahatsız eden ne düzen var? Anladın mı? Desen ki ya bu burnum neden burada? Al eline bakalım ne olacak? Koyacak yer bulamazsın ki. Muazzam bir nizam ve intizam içinde. Düzen varsa bir amaç var demektir. Ve biz buradan da inayet eden bir Allah'ın varlığını ayan beyan görüyoruz demektir. İnayet ayetleri diyelim. Düzene tekrar döneceğim ama ufak bir şey daha anlatmam lazım. Eşyanın faydalarını sağlayan, bak düzen varsa amaç var dedik yani, fayda var. Eşyanın faydalarını sayan bütün ayetler inayet delilini bize anlatır. Allah'ın yarattığı eşyanın faydalarını bize gösteren, anlatan bütün ayetler inayet delilini bize ayan beyan göstermektedir. Bir iki örnek bakalım. Mülk suresinde diyor ki Ferci el basara hel tera min futur. Ne diyor? Gözünü çevir de bak, en ufak bir futur kusur görüyor musun diyor. Şimdi burada enteresan bir olay var. Ferci el diyor. Yani çevir bak diyor. Halbuki biz normal cümle kullanacak olsak, Yunus senle gidelim, senin Arapça vardı değil mi? Tenzur deriz. Ne deriz yani? Bak deriz. Ama ayette ferci el diyor. Yani çevir de bak diyor. Bu ne demek biliyor musun? Çevir de bak şöyle, hiçbir yerde bir kusur göremeyeceksin diyor. Hel tera, görecek misin? Min futur. Min burada tebiz diyorlar. Yani küçücük bir kusur bile göremeyeceksin. Yani yeryüzündeki düzeni gördüğünde bütün düzenin bir amaç ve gaye için yaratıldığını göreceksin ve sana inayet penceresi açılacak. Birazdan daha iyi açılacak. Şimdi başlara herhalde biraz zor gidiyor dersin. Yavaş yavaş açılacak. Başka bir ayette Zuhruf 11'de diyor ki Nezzele mines semai ma'e. Gökten yağmuru biz indiriyoruz. Bahçeye gidiyorsun, canın patates çekmiş. Bir çekiyorsun patatesi, kızartıyorsun, yiyorsun, haşlıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Ama onu pişirmek için, doyurmak için gökten yağmuru indirip eşyaya fayda veren bizzat Allah Azze ve Celle. Allah Allah. Bak iman tam burada biliyor musun? Tam burada. Mesela patatesin derinliklerine kadar inceleyen bir profesör Allah Azze ve Celle'yi bulamasa Kur'an buna ilim demiyor. Ama Niğde'nin köyündeki bir Ali dayı, burada mı bizim Ali? Niğde'nin köyündeki bir Ali dayı patatesi çekse, Rabbim kurban olurum bu patatesi vallahi pişiren veren sensin dese, Kur'an işte buna ilim diyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ve dikkat edin, Allah'ı tanımak için, bu inayet penceresini açabilmek için Kur'an sürekli bizim nazarımızı kainata veriyor. Allah Allah. Biz de diyoruz ki fotosentezle bu gıdayı bize toprak verdi diyoruz. Olmuyor değil mi? Bu kadar özenecek bezenecek. Kaç bin çeşit Ali patates? 5000 çeşit patates yaratacak sana. Ne gerek vardı ya Rab? Bir çeşidi yetmez miydi? Yetmezdi. En ince zevklerinize kadar, kabuğundan küçüklüğüne büyüklüğüne kadar ayrı ayrı yaratıyorum ki ne kadar inayet ettiğimi görün. Çünkü düzen değiştikçe amacı değişiyor. Allah Allah. Bu kadar düşünür mü kullarını ya? Bu kadar düşünüyor. Şimdi şu cümleyi tekrar ederek devam ediyorum. Dedim ki mevcudatın içinde bir düzen yakalarsak o düzenin mutlaka neyi vardır? Amacı vardır. Ve bu bize neyi gösterir? İnayet delilini gösterir. Gelin bir düzen inceleyelim ve başlık olarak kalp diyelim. Alt başlıkları da söyleyeyim. Oksijen ve gıda. Vücutta 100 trilyon hücre var. Şaka gibi değil mi? Bak hepsi ayrı bir canlı. Mesela biz beslenmeyi mide zannediyoruz da öyle değil. Hücreler besleniyor, biz o yüzden böyle sağlıklı, hareketli kalabiliyoruz. 100 trilyon hücre. Her birisi farklı bir canlı. 100 trilyon. Bunların oksijen ihtiyacı var mı? Var. Gıda ihtiyacı var mı? Var. Hormon ihtiyacı var mı? Var. Vitamin ihtiyacı var mı? Var. 100 trilyon kişiyi besleyebilir misin Osman? İstifa edersin değil mi? Bırakıyorum hizmet değil mi? Allah Allah. 100 trilyon. Var mı şöyle 100 trilyona çiğ köfte yapabilecek bir Adıyamanlı Urfalı? Var mı? Allah Allah. Koşarak kaçar değil mi adam buradan? 100 trilyon hücre besliyor Allah ya.
Senin 100 trilyonun ayrı besliyor, benim 100 trilyonumu ayrı besliyor. Ve her birinin ne kadar ihtiyacı var, öyle değil mi? Bunun yanında bir de neleri var? Çöpleri var. Yani bu gıdaların ihtiyaçlarının verilmesi, çöplerinin de kapıdan alınması lazım. İşte bunu sağlayan sisteme dolaşım sistemi diyoruz. Yani kalp damar sistemi diyorlar ya, değil mi? Dolaşım sistemi diyoruz. Allah Allah. Şimdi oksijeni çekiyorsun ciğere. O akciğerden kana geçiyor. Kalp de o kanı bütün hücrelere yolluyor ve bütün hücrelerin oksijen sahibi oluyor. Kaç hücreydi? 100 trilyon. Allah Allah. Gıda. Bağırsaklardan gıda kana geçiyor. Kalp o kanı vücuda pompalıyor ve 100 trilyon hücrenin her birisine, neydi sizin yöresel yemeğin adı? Şembörek mi? 100 trilyon hücreye kiteller, şembörekler, tantuniler, çiğ köfteler, her birisi ihtiyacı doğrultusunda ulaşıyor. Allah Allah. İşte bu sisteme ne diyoruz? Onların ihtiyacını ulaştıran dolaşım sistemi veyahut kalp damar sistemi. Evet. Alt başlık kan. Yaklaşık kaç litre kanımız var? 5 litre. Bir dakikada bütün vücudu dolaşıyor. Eğer iyi bir sporcuysan dakikada vücudu dolaşan 25 litre kana dönüşür. Değil mi? Hızı daha da artacaktır. Ve bu dolaşım sağlansın diye kalp dakikada 70 kez kan pompalıyor. Kan pompaladı, kan çekti. Kan pompaladı, kan çekti. Allah Allah, 70 kez. İşte kalbin kanı pompalayıp göndermesiyle bütün hücreler oksijen ihtiyacını alıyor, gıda ihtiyaçlarını alıyor ve kapılarının önündeki çöpler, yani hücre atıkları, serbest radikaller toplanıp götürülmüş oluyor. Allah Allah. Bir ufak aksaklıkta ne olur? Bir kısım hücrelere gitmese besin, bir kısım hücrelerin kapısının önündeki çöp toplanmasa bir ufak aksaklıkta perişan olursun. Ve bu bahsettiğim, anlatırken ne kadar kolay değil mi? Şöyle oldu, böyle oldu. 97 bin kilometrelik damar yolunda gerçekleşiyor. Vücudundaki damar yolu. Bak biz İstanbul'a gidiyoruz ya Mersin'den. 1000 kilometre. Vücudundaki damar yollarının mesafesi 97 bin kilometrede. 100 trilyon hücrenin ihtiyaçları bir kapıcı tarafından kapısına bırakılıyor. Çöpleri de kapısından toplanıyor. Farkında mıyız? Farkında bile değiliz. Alt başlık kılcal damar. Şimdi tekrar edeyim de. Kapıcı sabah gelip ihtiyaçları getirir değil mi? Apartman görevlisi bir arkadaş sabah gelip ihtiyaçları getirir değil mi? Getirir. Ekmeğini, sütünü kapıya asar bırakır. Bir de giderken çöpünü alır götürür. İşte dolaşım sistemi. Bütün hücreleri. Ya 100 trilyon ya. Vallahi akıl almaz bir olay yani. Gerçekten Allah'ın varlığını inkar etmek konuşulacak mesele bile değil mi? Dolaşım sistemi bütün hücreleri ziyaret ederek bu işi yaptırıyor ve bunu sürekli yaptırtıyor. Bunu sürekli yaptırtabilmek için her hücrenin kapısının önünde kılcal damarlar bulunuyor. Yaklaşık 2-3 mikron. Yani sabun köpüğü bile çok kalın kalıyor değil mi onun yanında? Doğru değil mi? Sabun köpüğü bile kılcal damarın yanında çok kalın kalıyor. Allah Allah. Kapıcı gibi oksijenini, gıdasını getiriyor. Giderken de hücrenin çöplerini alıyor, götürüyor ve tekrar hatırlatayım bunu 97 bin kilometrelik damar yolu içerisinde gerçekleştiriyor. Alt başlık çöpler. Hücrelere gıdanın nasıl geldiğini bir parça anladık değil mi? Kan yoluyla hücrelere gıda geliyor. Bir de çöpleri var. Bu çöpleri ne yapılıyor acaba? Hücrenin çöpleri. Çöplerin bir kısmı bağırsak ve ter yoluyla atılıyor ama bu küçük bir kısmı. Asıl hücrelerin en büyük çöpü karbondioksit. Asıl bunun atılması lazım. Pulmoner arter, atar damarı kirli kanı alıyor, akciğere ulaştırıyor. Atar damardan kirli kan ulaştıran bir bu var değil mi? Akciğere. Yoksa atar damarlar hep temiz kan, doğru mu? Sen doktorsun değil mi? Yanlış bilmiyorum. Adın neydi? Tarık. Doğru değil mi? Bu istisna bir durum değil mi? Dişçi. Bari sen destekle ya. Evet. Ama atar damardan kirliyi alan tek istisna bu. Kirli götüren. Hakan destekle. Tamam. Soner destekle. Şeymoz destekle. Evet. Koç Ali de burada. Allah razı olsun. Çöplerin en önemlisi karbondioksit. Pulmoner arter denilen atar damar bu kirli kanı alıyor, akciğere ulaştırıyor. Akciğer içinde karbondioksit havaya bırakılıyor. Hani nefes verince ne yapıyoruz diyoruz? Karbondioksit verdik diyoruz ya, bu şekilde oluyor. Daha sonra o karbondioksit ne oluyor? Bitkiler alacak. Alınca ne yapacak? Suyla birleştirip şeker yapacak. Doğru mu? Sonra ne olacak? Çiğ köfteye marul lazım. Alacaksın o bitkiyi, tekrar yiyeceksin, enerjiye dönüştüreceksin. Sübhanallah. Şu makineyi görüyor musun? Allah Allah. Neyse, konuya geri dönelim.
Daha sonra da havadaki oksijeni alacak, kalbe götürecek. Ana atar damar. Asıl temiz kanı bütün vücuda pompalayan. Ana atar damar. Aortta kalbin pompasıyla o oksijenli kanı, yani temiz kanı alacak, bütün hücrelerin kapısının önüne kadar buyurun oksijeniniz, gıdanız geldi diye geri götürecek. Bakın bir düzenden bahsediyoruz. Düzen varsa amaç vardır. Amaç varsa inayet delili ayan beyan gözüküyordur demiştik. Peki başka çöpleri var mı bu hücrelerin? Var. Üre ve ürik asitler var. Bunlar nereye gidecek peki, üre ve ürik asit? Bunlar da alıp böbreğe götürülecek. Daha sonra da idrar yoluyla dışarıya atılacak. Böyle söyleyince ne kadar basit oldu değil mi? Üre ile ürik asiti alacaksın, böbreğe bırakacaksın. Tamam, bıraktık. Daha sonra da idrar yoluyla bir kısmını oradan atacaksın. Çok kolay oldu değil mi? Bakın bir kan temizlemek için hangi makine kullanılıyor? Diyaliz makinesi. Ortalama 100 kilo, bir buzdolabı kadar. 4 saatte 150 litre kan temizleyebiliyor. Benim küçücük böbrek, 150 gram bu arada, küçücük böbrek, bir günde 1500 litre kan temizliyor. O diyaliz makinesi sesli, gürültülü mü? Gürültülü. Benim böbrek gık demiyor. Diyaliz makinesi bozuluyor mu? Usta lazım mı? Lazım. Benim böbrek 100 yıl insanda devam ediyor. Bu diyaliz makinesinin alim bir ustası olması lazım mı? Lazım. Benim böbrek sen cahil olsan da çalışmaya devam ediyor. Çok basit anlatıyoruz değil mi? Hücrelerinkini aldık, böbreğe götürdük, böbrekten süzdük. Olay çok başka bir olay. Şu düzene bak, şu intizama bak. Bir beşerin girip aynısını yapması mümkün olmayan bir sistem. Allah Allah. Evet. Alt başlık aort ve basınç diyelim. Kalp temiz kanı hangi damarla vücuda pompalıyordu? Aortla. İşte o pompalama esnasında fark ederseniz yüksek basınç oluşur. Pompalarken aortta 100 milimetre civalık basınç oluşuyor. Bunun için de sağlam bir damar olması lazım, yoksa patlar. En son vücudu dolaşıp geri döndüğünde dönüşteki basıncı da 0 milimetre civa. Allah Allah. Bu basınç çok daha fazla yüksek olsaydı ne olurdu acaba? Böyle fıskiye gibi bütün damarlarımızdan kan fışkırırdı. Düşük olsaydı bu sefer de kan vücudun tamamını dolaşıp gıdasını, oksijenini, ihtiyacını götüremeyecek, kapının önündeki çöpleri de alamayacaktı. Kalp dakikada 70 kez pompalanıyor demiştik değil mi? Bakın çok enteresan bir bilgi. Kaç kez pompalıyor dakikada? 70. Pompaladı, gevşedi. Pompaladı, gevşedi. Şimdi benim bu yaptığım harekete göre arada bir zaman geçiyor ve bu zamanda kanın akmaması lazım. Kan arada bir yerlere gitmezse ne olur? Pıhtılaşır, perişan oluruz. Ama kan devamlı akıyor. Nasıl oluyor bu? Bu kalp kasıldığı anda bu aortta bir genişleme oluyor. Kalp gevşemeye başladığında bir basınç oluşan aort o şekilde kanı basıncıyla pompalamaya devam ediyor ve bu şekilde vücuda kan düzenli ve devamlı bir şekilde pompalanıyor. 1800'lerde Almanlar demişler ki yangın oluyor, pompayla su atıyoruz yangınlara ama pompayı basıyorsun, su gidiyor, çekiyorsun, su kesiliyor. Ya biz böyle yangını söndüremiyoruz demişler. Hangi sistemi kullanmışlar? Kalp ile aortun bu ilişki sistemini kullanmışlar. O tulumbaya o şekilde bir tulumbacık yapmışlar ve bu şekilde bassa da çekse de su fışkırtmaya devam etmiş. Beşerin yapıp yüksek teknoloji dediği şeyler Allah'ın yaptığı sanatların taklidi. Allah Allah. Evet, devam edelim. Bu atar damarların duvarları yüksektir ve serttir. Neden serttir? Basınca dayanabilsin diye. Genişleme kabiliyeti fazla yoktur. Çok genişlese problem çıkar yoksa. O da basınca dayanabilmesi adına. Ve Allah bu aortu, bu ana atar damarları kemiklere yakın yerlere koyuyor. Bir de kas sistemiyle muhafaza ediyor. Neden? Bir yaralanmada orası darbe yese ne olur? Anında gider. Hatta böyle bazen şahit olmuşsunuzdur. Hani birinin vefatını duymuşsunuzdur. Belki bacaktan bir yerden yara almış ve derler ki aorta denk geldiği için olay yerinde vefat etmiştir derler. Değil mi? Atar damar anında yaralansa perişan olursun. Allah Azze ve Celle sadece bu düzeni kurmamış, en ince detayına kadar inayet etmiş, inayet. Bunların amacı kim için? İnsan Melih, Allah'ın seni ne kadar sevdiğine görüyor musun? Sevmeyen biri bunları yapar mı ya? Sevmeyen bu kadar özenir mi Sait? Allah aşkına ya. Evet. Kılcal damarlara giderken basınç azalır dedik. Çünkü böyle hem ince hem delikli olan kılcal damarlar çok basınçlı olsa onlar da dayanamayacak, patlayacaktır değil mi? Ve bu kılcal damarlar esneme kabiliyeti olan damarlardır. İnsan spor yapsa, problem çözmeye başlasa veyahut şimdiki gibi dersi tefekkür etse, bu dersi imaniyi,
Gıda ve oksijen ihtiyacı artıyor mu? Artıyor. Bu ihtiyaçlarım artıyorsa bana daha fazla mama gelmesi lazım. Yani kan gelmesi lazım. Daha fazla kan gelmesi adına da kılcal damar 4 kata kadar genişleyebiliyor. Bir kılcal damarın 2 kat genişlemesi kan hızının 16 kat artmasının sebebi oluyor. Allah Azze ve Celle'nin o sabun köpüğünden ince olarak yarattığı kılcal damara verdiği kabiliyetleri görüyor musun ya? Allah Allah. Şimdi bazen arkadaşa pantolon alıyor. Allah razı olsun diyor. Bazen bir pantolon alıyor. Pantolonda bir de elastik yapı var. Ne deniyordu ona? Likralı pantolon alıyor. Diyor ki ya Allah razı olsun, namaz kılarken hep dizim ağrıyordu. Likralı aldın, daha rahat namaz kılarım. Ya senin pantolonunu likralı alana bu kadar teşekkür ediyorsun da. Şu kılcal damarı böyle yani esnetene kurban olayım. Unutulur mu bunlar ya? Şimdi bu düzenin bir amacı olmaz olur mu? Amacı ne biliyor musun? Bu verdiği ikramlarla Said'in Rabbini sevmesini sağlamak. Bakın marifette derinleştikçe insan Allah'a karşı lakayt kalamıyor, öyle değil mi? Allah Allah, olaya bak. Toplar damarlar. Onların da duvarları ince ve genişleme kabiliyeti vardır. Bu yüzden de hastanede serumu nereden vuruyorsunuz? Toplar damardan vuruyorsunuz. Atar damardan vursanız ne olur? Değil mi? Ortalık kan gölüne döner. Bu yüzden de hastanede serumu toplar damardan vururlar. Atar damarlarda kapakçık yoktur. Ama toplar damarlarda tek yönlü kapakçık vardır. Neden? Mesela ayaklarımın üstüne oturdum. Kan dolaşımını bir engelledim diyelim. Kan yukarı doğru akmaya başladı. Doğru mu? Benim ayak kaslarım gevşediği anda o kanın tekrar aşağı akmaması için tek yönlü kapakçık onun akmasını engelleyecek şekilde onu tıkamaktadır. Ya Rab, bu kadar mı düşündün bizi ya? Bu kadar mı? Bu kadar mı düzen? Bu kadar mı gaye? Bu kadar mı nizam? Bu kadar mı inayet? Akıl almıyor değil mi derviş baba? Bu kadar sevilir mi ya? Vallahi bir tanısak bizi ne kadar sevdiğini aklımız gidecek ya. Allah Allah. Tansiyon diyelim. Yüksek tansiyon. Kalbin kanı bastığı anda ona yüksek tansiyon diyoruz değil mi? Hani halk arasında büyük tansiyon 12 diyoruz ya. Kalbin gevşediği anda da ona da düşük tansiyon deniyor. Hani halk arasında 8 dediğimiz var ya. 12, 8 değil mi? Tam dengesi o oluyor herhalde. 12, 8. İşte bunlara tansiyon diyoruz. Kalp hastalıklarının en büyük sebebi yüksek tansiyon. Nasıl oluyor? Yüksek tansiyon sol kalbin kanı pompalamasını zorlaştırıyor. Bu şekilde kalbin yükü artıyor. Yüksek tansiyona yenilip daha iyi kasılıp daha fazla kan pompalayabilmek için bu sefer duvarlarını kalınlaştırıyor ve kalpte ne başlıyor? Büyüme başlıyor. Bu büyüme kulağa güzel geliyor değil mi? Halbuki büyüyüp kalınlaştıkça basması zorlaşacak. Şimdi bir insandaki yüksek tansiyon tedavi edilmezse ne olur? Tansiyon tedavi edilmezse kalp durmadan büyür. Sebebi şu: duvarlar kalınlaştığı için kalp kan almakta zorlanıyor ve bu şekilde de pompalanan kan azalmaya başlıyor ve halk arasında söylenen kalp yetmezliği denilen olay da bu şekilde başlıyor. Yani yüksek tansiyonun en büyük sebebi damar sertliği ve kalp büyümesi desek doğru olur mu? Evet, bu ikisi ve kalbin en büyük düşmanı bunlarmış. Yani damar sertleşince akordiyon özelliğini, esneklik özelliğini kaybediyor. Hani apartmana su boruları koyuyoruz ya böyle sert. Aynı onun gibi bir hale bürünüyor. Genişleme daralma özelliğini yitiriyor. Ve kalp büyüme ihtiyacı hissediyor. Kalp büyüdükçe de kanı pompalama kabiliyeti azalıyor. Bu damar sertliğinin en büyük sebeplerini alkol, sigara ve kolesterol diye bahsedilen yağlı yemek olarak bahsediyor doktor arkadaşlarımız. Evet, nasıl olay? Var mı burada bir düzen müzen yok? Zarlar rastgele atılmış diyecek bir baba yiğit var mı içinizde? Mümkün değil mi? Muazzam bir düzen var. Bir düzen varsa ne vardır dedik? Amaç vardır dedik. İşte bir düzenin oluşu ve onun amacının gözlerimizde ayan beyan gözükmesi inayet penceresinden. Allah Azze ve Celle'nin varlığını ve birliğini kör akıllara dahi ayan beyan göstermektedir. Hediyenin arkasında kendini sevdirmek vardır. Bu inayet penceresindeki bu hediyelerin, ikramların arkasında ne vardır? Allah'ın kullarına kendisini sevdirmesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin bize inayet etmesinin sebebi nedir? Kendisini sevdirmesi. Şu az önce bahsettiğimiz sistemi Allah'ın kudreti. Kanı içeride damarsız dolaştırıp haydi bütün isteyen beslensin diye de bize verebilirdi. Ama şu verdiği detaylara bakın. Bir hediyede detay arttıkça ne artar Tarık? Karşıya olan muhabbet artar değil mi? Şöyle orta düzeyde sevdiğin bir tanesine bir gül alır götürürsün. Biraz daha seviyorsan gül demeti. Doğru mu? Sevgin daha da doruklardaysa dersin ki ya usta sen buna bir de sim at dersin. Sonra usta der ki koku dağıtayım mı?
Dersin ki DP'den git en güzel kokuyu al içine sık dersin değil mi? Allah Allah niye? Niye girdin bu kadar detaylara? Bir baktın o güzel gül demetine plastikten pembe bir şey bağlamış. Dersin ki sök bunu. Ne bağlayayım? Altından bağla. Niye? Çünkü ben onu o kadar seviyorum. Az önceki düzenlerde bu kadar ince detayların olmasının sebebi hikmeti nedir? Allah Azze ve Celle'nin inayet penceresinden bizi ne kadar sevdiğini göstermesi ve kullarının sevgisini alması. Allah Allah. Biraz daha anlaşıldı mı inayet penceresi? Evet, şimdi Risale-i Nur'daki yerine geçebiliriz. Bismihi Subhanehu. 33. söz, 16. pencere. Eserin adının pencere olmasının sebebini anladınız değil mi? Pencereye baktırmıyor. Pencereden, kan penceresinden, kalp penceresinden, damar penceresinden sana bu ikramları veren zatı tanıttırıyor sana. Evet. Ruh-i zeminde mevsim be mevsim tazelenen mahlukatın. Bakın ölüm demiyor. Ölen demedi. Tazelenen yani yenilenen mahlukatın. Hayal et lütfen. Tefekkür dünyana al bunları. Mevsimler geçiyor. Ölü ağaçlar yeniden birisi tarafından diriltiliyor. Buyurun. Tazelenen mahlukatın icat Yani vücuda gelişi, yaratılışı, tedbirlerindeki tedbir. Yani onların bir de kanunlara bağlanması. Toprak lazım, güneş lazım, su lazım, yer çekimi lazım. Kanunlarına bağlanması. intizamat ve tanzimat bilbedahe bir hikmeti ammeyi gösterir. Allah Allah. Baharda baksana. Şimdi bizim 20 yaşındaki şuurumuzla ilk kez dünyaya gönderirsek. Yani neyimiz olmasa ülfetimiz. O alışkanlık diye bir hastalık var ya, ne deniyor ona? Ülfet. Mesela az önce kalp anlattık, damar anlattık. Birisi bunu tıp derslerinde görse, şaşırması da olmazsa ne deniyor bu hastalığa? Ülfet. Aman canım bunlar zaten olan şeyler. Allah Allah. Bunlar olan şeylerse evde 2 kilo da sen yapsana bunlardan. Hiç öyle şeyler olur mu bunlar? Allah Azze ve Celle mevsimleri neden değiştiriyor sürekli? Bizdeki ülfeti kırmak için. Ülfet gafletin en büyük çocuğu. Lanet bir hastalık. Sıradan gelmesi bir şeyin. Nasıl bir hastalık? Lanet bir hastalık. 20 yaşındaki şuurumuzla dünyaya geldik. Tamam mı Yılmaz? Tefekkür ediyor musun? Mardin'in köyüne gittin mi? Bak iyi dinle. Sonbaharda bir bakıyorsun. Bütün ağaçlar çırılçıplak. Var mı bir yaprak? Bir meyve? Allah Allah. Çırılçıplak. Bütün kıyafetler çıkmış. Eve giriyorsun. Biraz vakit geçiriyorsun. İlkbaharda gözünü bir açıyorsun Yunus. Ya hepsi gelinlik giymiş. İnsanın ilk diyeceği cümle şu olur. Bu gelinliği bunlara kim giydirdi? Bu kiraz kiraz küpeleri bunlara kim taktı? Öyle mi? Bu portakal portakal bilezikleri bu ağaca kim taktı? Allah Allah. Eşyanın faydasını gösteren bütün deliller ve ayetler Allah'ın bize inayetini göstermektedir. Bunları takanın amacı bu inayet penceresinden kendi varlığını ve birliğini bizlere göstermek. Allah Allah. Çok enteresan ama değil mi? Bütün programı küçücük tohumun içinde yazılı. Ama ağaçta kalem yok. Siz inşaat yapıyorsunuz. Kalemsiz yapabilir misiniz? Proje çizmeden, plan çizmeden, birileri size göstermeden usta sıvasını, boyasını. Perişan olur değil mi bu inşaat? Allah Allah. Son haline kadar bütün planı tohumda var ama ağaçta kalem yok. Meyvelerin envai çeşit renkleri var ama ağaçta göz yok. Her birisi birbirinden lezzetli tatları var ama ağaçta dil yok. Limonun kokusu, elmanın kokusu, karpuzun kokusu bugün oda kokuları olarak sprey satılıyor mu? Bak kullanıyoruz ha. Her birinde inanılmaz kokular var ama ağaçta burun yok. Şuursuz sebepler bir araya gelecek ve böyle şuurluca bir netice oluşturacak. Mümkün mü? Mümkün değil. Böyle düzen varsa bu düzende bir amaç vardır. O zaman hangi pencereden gireceğiz? İnayet penceresinden Allah Azze ve Celle'nin varlığı ve birliği bu düzen ve amaç neticesinde ayan beyan gözüküyor. Anlaşıldı değil mi? Evet. Çünkü inayetin bir iki anlamını tekrar hatırlatayım. Özene bözene yapmak. Şimdi baktım özene bözene yaratmış Allah. Ya Rab neden? Kulumun kalbini kazanmak için. Allah Allah. Ya Rab vallahi hiç bizi bu kadar seven olmadı ki. Alışmadık demek ki. Allah Allah olaya bak. Buyur. Sıfat mevsufsuz olmadığından. Çok önemli bir cümle. Tekrar söyle. Sıfat mevsufsuz olmadığından elbette o hikmeti amme biz zarure bir hakimi gösterir. Bir gün bir cinayet yerine gittik. Ortada bir mefta var. Deliller var. Sonra polis geldi. Polis bu delillere bakarak faili bulamayabilir mi? Bulamayabilir. Değil mi? Faili meçhul cinayetler deniyor. Polis bu kadar deliller ortadayken faili inkar edebilir mi? Yok ya bunu bir öldüren yok diyebilir mi? Mümkün değil. Kainatta az önceki gibi düzenler yani deliller varken yani bu sıfatlar varken
mevsufsuz olması, bu sıfatların sahipsiz olması mümkün değil. Ben size ilim sıfatından bahsetsem kimi düşlersiniz? Bir alimi, doğru mu? Ben size hikmet sıfatından bahsetsem kimi düşlersiniz? Bir hakimi. Allah Allah. Peki ben size inayet sıfatından bahsetsem, şu mevcudattaki faydalara bak, düzenlere bak, amaçlara bak deyip hep inayet anlatsam. Kimi düşlersiniz? Bu inayet sıfatının bir sahibi, yaratıcı, bütün kainatı icat ve tedbir etmiş demek zorundadır akıl. Şimdi bir işte işi yapanın kabiliyetleri gözükür. Sıfatlarını görürsün, bu işi yapan vardır dersin. Mesela Tesla'ya bakıyorsun. Diyorsun ki of, bunu yapan elektrikten anlıyor. Bunu yapan aerodinamikten anlıyor. Bunu yapan tasarımdan anlıyor diyorsun. Bir de Rusların yaptığı ürünlere bakıyorsun. Çalışsa da takoz gibi değil mi? Ne estetik var ne bir şey var. Diyorsun ki bunu yapan çalıştırmış ama kalan hiçbir şeyinden anlamamış diyorsun. Mevcudattaki eşyaya baktığında az önceki kalbe tekrar bak. Atar damara tekrar bak. Toplar damara, kırcal damara tekrar bak. Her birisindeki ince estetikleri, matematikleri, nizamları, yani bu sıfatları gördüğünde bu sıfatların sahibini inkar etmek, akıldan istifa etmekle aynı şeydir. Buyurun devam edelim. Hem o perde-i hikmet içinde harika tezyinat. Hangi kelime dikkatinizi çekti? Tezyinat. Ne demek tezyinat? Süsleme. Şimdi dersin koptuğu ikinci yere geliyoruz. İnayet delilinin bir diğer esprisi de süsleme. Çok dikkatinizi verin. Ders iki ana bölümden oluşuyordu. Birini bitirdik. Bu da ikinci ana bölümü. Süsleme bize neyi gösterecek? İnayet penceresini gösterecek. Çok iyi dikkat edin. Buyurun bir daha oku. Hem o perde-i hikmet içinde harika tezyinat. Yani süsleme Bilbedahe bir inayet-i tammeyi gösterir. Ve o inayet-i tamme bizzarure inayetkar bir Halık-ı Kerim'i gösterir. bir şeyin hikmeti olup hiç süsü püsü olmayabilir miydi? Bilirdi. Mesela Allah Azze ve Celle elmayı yaratırdı. İçinde almamız gereken besini de yaratırdı. Ne tipi böyle güzel olurdu. Ne renkleri böyle güzel olurdu. Ne şekli böyle güzel olurdu. Ne kokusu böyle güzel olurdu. Böyle de yaratabilir miydi? Yaratabilirdi. Ama Allah Azze ve Celle süslemeye, yani tezyinata da önem vermişse bu süsleme, yani estetik, bize açık bir şekilde neyi gösteriyor? İnayet penceresini. O zaman şunu diyeceğiz. Eşyaya baktık. Eşyada bir süsleme, yani estetik görüyorsak buradan anlayacağımız olay da inayet penceresidir. Allah Allah. Mevcudatın tamamı böyle, biliyor musun? Bütün güzellikler Allah'ın güzelliğinin aynası. Şimdi bir ahçı güzel pastalar yapsa övülmeyi hak eden kimdir? Ahçıdır. O pasta ahçıya ne olmuştur? Ayna olmuştur. Biz çiçeğe bakıyoruz, güzel çiçek diyoruz. Çiçeğin içindeki bütün güzellikler o sanatkara ait değil mi? Dünya aynalar labirenti. Dünyada görüp hoşunuza giden ne var? Hepsi aslında Allah'ın kendini tanıttırması. Küçücük bebek anne anne baba baba diye koşuyor. Birden sarılıyor, böyle için bir hoş oluyor. Ya ne tatlı, bu nasıl güzellik diyorsun. O bebek sadece bir ayna. Ondaki bütün güzellikler, ama bütün güzellikler onu yaratanın tanıtılması için. Bir de o güzelliklere estetik eklenirse. O estetik ayan beyan neyi gösteriyor? İnayet delilini. Çünkü şöyle demiştik, inayetin bir manasına özene bezene yaratmak demiştik. Demek ki bir şey özene bezene yaratılıyorsa, yani bir şeyde estetik varsa inayet delili vardır diyeceğiz. Bunu da bir örnekleyelim. Başlığımız balık ve estetik. Tekrar edeyim. Bir şeyde estetik varsa bu bize inayet penceresini gösterir. Mesela bir tantuninin varlığı ustanın varlığını gösterir. Ama tantuninin çok güzel yapılması ustanın inayetini gösterir. Mesela biz bazen bir yere gidiyoruz. Abi diyor, yağda bandırayım mı diyor. Şöyle tavanın dibinden bir yağlıyor, üstüne bir de pul biber şov yapıyor. Şöyle paket halinde bardağa koyup kaçıp gidiyor ondan sonra adam. Ya neden o kadar süsledin? Tantuninin varlığı ustanın varlığını gösterirken tantuninin o kadar süslenmesi ustanın inayetini gösteriyor. Allah Allah. Demek ki mevcudatta bir şey süslenmişse
Bu Allah Azze ve Celle'nin inayetini gösteriyor. Bakın Rabbimizi tanıyoruz. Ya Rabbi neden bu kadar estetik yaratıyorsun? Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Allah Allah. Allah insanları aynı şekilde yaratabilirdi. Öyle mi yaratmış? Hayır. Kiminin gözlerini renkli renkli yaratmış. Kiminin saçlarını renkli renkli yaratmış. Birini uzun, birini kısa yaratmış. Yani bütün mevcudattaki insanları süsleyip yaratıyor. İnsan bir şeyi neden süsler? Mesela bazı arabalara bakıyorsun. Direksiyonunda kırmızı bir ince detay oluyor. Arkasına kaç egzoz koyuyorlar bazısının? 4 tane çakma egzoz koyuyorlar. Halbuki bağırmıyor araba böyle. Niye öyle süsledin? Güzelliği teşhir etmek için süsledin. Allah Allah. Şimdi bazen spor salonuna giriyoruz. Benim gözler bozuldu. Sizin de bozuk mu? Uzaktaki adamı tam seçemiyorum bazen. Bir bakıyorum uzakta atletli bir tane adam var. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Bir bakıyorum atletli adam, en kaslı adam çıkıyor. Niye öyle? Çünkü adam güzelliğini teşhir etmek istiyor. Ondan bir lezzet alıyor. Bak bak inceliğe bak. Ressam resmini yapıyor, lezzet alıyor mu? Alıyor. Bir de o güzelliğini teşhir etmek istiyor. Neden? Birileri gelip onu taltif ettiğinde ayrı bir lezzet alıyor. İnsan güzel konuşmaktan lezzet alır mı? Alır tabii. Şair niye konuşuyor? Allah Allah, güzel konuşmaktan lezzet alıyor. Konuşan lezzet alırsa konuşturan lezzet almaz mı? Allah Allah. Demek Allah Azze ve Celle kendine has, biz tabirinden aciziz, kutsi bir lezzet alıyor. Ne yaparak? Konuşturarak, süsleyerek, yaptığı düzeni, estetiği bizlere teşhir ederek. Yani bir kulun Allah'ım bunu ne güzel yarattın demesinden kul lezzet alıyor mu? Alıyor. Bir de Allah mukaddes bir lezzet alıyor. Nasıl bir lezzet? Biz onun tabirinden aciziz. Allah Allah. Bir tane romantik bir adam yok mu ya çiçeklerle kapı süsleyen? Mustafa abi. Sen çiçeklerle kapı süslemişsindir ya. Ne bileyim Mustafa abi, sendeki o ince ruhu biz görüyoruz ya. Muhammed sensin o adam değil mi? Muhammed yaptım da bitsin ya. Sen Urfalısın, isot mu koydu kapının önüne? Allah Allah, ortasına. Çiçeklerle kapıyı süsleyen bilerek süsler. Ne demektir bu? Seni seviyorum demektir. Doğru mu? Açtın kapıyı, çiçeklerle önüne konulmuş. Ne demek bu? Ne demek olacak? Seni seviyorum demek. Çiçeklerle kapıyı süsleyen bilerek süsler de. Çiçekleri süsleyen bilmeden mi süsler? Çiçeği veren seni seviyorum diyorsa, çiçeği yaratan ne diyordur? O da seni seviyorum diyor. Anladın mı çiçekteki estetik neden? Kırmızısıyla sana seni seviyorum dedi. Karagül'le Urfalılara dedi ben sizi de seviyorum. Allah Allah. Kimi yerde beyaz gül. Isparta'ya sarı gül koyuyor. Ne diyor orada? Sarı gülle de Ispartalıları seviyor. Anladınız mı estetikteki ince detaylar, inayet delilini? Allah'ın özene bezene onu yaratmasının sebebi bizim kalbimizi kazanmaya çalışması olduğunu nasıl ayan beyan gösteriyor ya? Allah Allah. Alt başlık rengarenk balıklar. Yeni cümlemiz şuydu değil mi? Estetik varsa inayet delili vardır. Belgeseli bir açıyorum. Balıkların her biri, bakın hayal edin. Tam şöyle. Birisi almış, boyamış, 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 boyamış. Doğru mu? Kuyruğunu ayrı boyamış. Hele o palyanço balıkları falan var, gördünüz mü? Buraları turuncu, buraları siyah siyah. Ya şeffaf balıklar var. Okyanusun bilmem kaç metre altında şeffaf balıklar var. Elektrikle içinde renkler geziyor. Nasıl bir süsleme bu ya? Balıklara bir bakıyorum, her birisi detaylı detaylı. Sanki bir ressam tarafından boyanmış, okyanusa geri bırakılmış. Aynen de öyle olmuş. Her birisini boyayan bir mülevvin var mı? Var. Allah Allah. Peki bu balıklar neden rengarenk? Kimin için süslenmişler böyle? Sizce o balığın güzelliğinin öbür balık farkında mı? Değil. Değil mi? Diyor mu şöyle geçerken, ya Mahmut bugün de yani ne güzel kıyafet giymişsin ya. Nereden aldın diyor mu? Demiyor değil mi? Allah Allah. Kendisi farkında mı? Kendisi de farkında değil. O süslenmiş kuşları görüyorsunuz değil mi? Her biri böyle farklı farklı, ayrı ayrı kalemlerle böyle desenli desenli. Evde kuş besleyen var mı? Hiç ayna tuttun mu kuşa? Ne yapıyor aynayı görünce? Gagasını vuruyor hemen aynaya. Kendi güzelliğini bırak, kendinin kendi bile farkında değil. Doğru mu? Bak en güzel desenli kuşa aynayı götür, hemen gagasını yapıştırıyor. Kendinin farkında bile değil. Demek bu balıklar, kuşlar kendi için süslenmemiş. Birbirleri için de süslenmemiş. Ama her biri en ince detaylara kadar boyanmış, farklı farklı kıyafetler giydirilmiş. Kime? Bunları tek okuyabilen muhatap kimse ona. Kendileri okuyamıyor. Okyanusun içindeki hiçbir varlık bu güzelliği okuyamıyor. Ey balık, kime süslendin? Allah bizi muhatap almış.
Şu an affedersiniz içinde mide, onun içinde pislik taşıyan bir varlığız. Bakın bizi muhatap alıyor Allah. Bir damla sudan şu hale gelmiş bir varlığız. Allah'ın verdiği kıymeti görüyor musun? İşte inayet penceresi bunu gösteriyor. Allah Azze ve Celle o balıkları, kuşları özene bözene yaratıyor. Sebep balık ve kuş değil. Sebep sensin. O balığın estetiğinin sebebi sensin. Peki sen onu sadece mangalda tutsan da hiç güzelliklerini okumasan, o balığı yiyen başka balıktan ne farkın kalacak? Kalır mı? O da ağzına atıyor, sen de ağzına atıyorsun. Ormana gidiyorsun, her birini şunu şöyle yiyeyim, bunu böyle yiyeyim, ağacı kırayım, onun altına odun yapayım deyip indiriyorsun mideye. Aslan onu pişirmeden yiyor. Senin aslandan ne farkın var? Ceylandan ne farkın var? Davardan ne farkın var? Onlar nasıl onu tüketiyorsa sen de aynı şekilde attın mideye gitti. Allah bizi muhatap aldı ama biz henüz Allah'ı muhatap almıyoruz ve hadsizlik ediyoruz. Marifetullah'taki problemimiz. Bu pencerenin gösterdiklerini görüyor musun? Mevcudatın içinde böyle özene bezene estetik varsa inayet penceresinden gör ki Allah seni muhatap almış ve nasıl özenip özeniyor. Ya Rab ya, bir damla sudan insan bu kadar masraf yapılır mı? Sen bunlara masraf mı diyorsun? Ahirete gel de gör. Bak. Allah Allah. Olaya bak olaya. Balık ve estetikten devam ediyorum. Balinaları anlatacağım. Bakalım Allah Azze ve Celle balinaları nasıl süslemiş? Kim için? Bizim için. Bir balina kuşlar gibi 10.000 kilometre uzağa göç edebilir. Tekrar hatırlatayım. Mersin İstanbul 1000 kilometre. 10.000 kilometre uzağa göç edebilir. Göç ederken hızı ortalama 65 kilometre hızdadır. Ve bir balina diğer bir balinaya müzik besteleyebilir. 3000 metreye kadar dalabilir. Siz burada dereye atlayıp yüzme öğrenen var mı içinizde? Bucak sen öyle mi öğrenmiştin? Derelerde mi? Kaç metre dalabiliyorsun? 2'yi denedin. Kulaklar basınca dayanmıyor değil mi? Bir balina 3000 metre derine dalabiliyor. İnsan akciğeri 3 ila 7 litre ortalamasındadır. Balinanın akciğeri 3000 litre ortalamasında. 3000. Sendeki ciğer 3, balinadaki 3000 litre. Allah Allah. Anne sütündeki yağ oranı %4.4'tür. Balinanın sütündeki yağ oranı %42. Sebebi ne? Okyanusun derinliklerinde bir yavru doğurduğunda onu gıdasız bırakmaması. Allah Allah. O zaman bu anne balina çok şefkatli. Ya balina o sütün farkında değil. Ne konuşuyorsun ya? Şefkat kimde? O sütü oraya yerleştirende. Görüyorsun değil mi? Hep hayatımızdan kaçan ince detaylar imanımıza mal olacak. Allah muhafaza. Bir balinanın dil büyüklüğü 2 atın ağırlığı kadar. Az önce işlemiştik. Kalpten kanı pompalayan ana atardamara ne demiştik? Aort. Balinanın aortu çapı 50 santim. Kalbinin çapı ise 120 santim. Kalbinin çapı 120 santim. Ve kalp ağırlığı ise bir atın ağırlığı kadar. İnce detaylara bak. Allah Allah. Balina aynı zamanda bir balık değildir. Nedir? Memeli hayvandır. Yani yavrularını doğurarak çoğalırlar. Yavru bir balina 10-12 ayda dünyaya gelir. Örnek olsun diye söylüyorum. Gergedanlar 18 ayda, filler 22 ayda dünyaya geliyorlar. Bir yavru balinada doğumla 10-12 ayda dünyaya geliyor. Çok enteresan bir olay var. Bir tek bu memelilerde var. Balina doğururken yavrusunu ters çıkarıyor. İnsan nasıl çıkıyor? Düz çıkıyor değil mi? Ekseriyetle memeliler yavrularını doğururken kafası önce çıkar. Balina yavrusunu doğururken ters çıkıyor. Önce kuyruğu çıkıyor. Sebebi şu. Önce balinanın kafası çıksaydı anneyle bağı devam ettiğinden dolayı suda boğulup ölecekti. Balina ters çıkıyor. Balina yavrusu anne karnından ters çıkıyor ve ters çıkarken anneyle bağı devam ediyor. Anneyle bağı koptuğu anda suyun içinde yaşamaya uygun bir halde kendisini buluyor. Bu düzeni böyle koyan kim ya? Bütün sistem tam olsa balinanın doğumu bizim beklediğimiz gibi kafası önden olsa balina diye bir şey tarihte kalmayacak. Şu ince detaylara, düzenlere ve estetiklere bakar mısınız? Balinanın yaklaşık 80 türü vardır. Mavi balinayı anlatayım. Çünkü en büyük balina diye, hatta yeryüzündeki en büyük canlı diye bahsedilen mavi balinadır. Yaklaşık 140 ton. 140 ton. Hani biz bazen
birbirimize şaka yaparız ya. Bir adam yanlış yapar. Şunun bir üstüne düşeyim de görsün falan deriz. Şakalaşırız böyle. Balinada da şuur olup aynı şakayı bize yapsa böyle bir köyle şakalaşmış olur. Tamamen mefta. 140 ton. Bu ağırlık 28 fil edebilir. 170 öküz edebilir. 2000 insan edebilir. Bu balina, mavi balina yaklaşık 33 metredir. Bu da 4 otobüsün uzunluğu demektir. Aynı balinanın gözyaşları okyanusun içinde sürekli açık olan gözünü tuzdan yanmaktan korumaktadır. Yani balinalar ağlar mı? Ağlar be. O da memeli. Ağlamaz mı? O da bizim gibi. Balinalar da duygusal. Arada onlar bak ne dedim, şarkı besteliyorlar dedim. O gözyaşları, ağlamaları denizin suyundan gözlerini koruyor. Olaya bakın. Biyomagnetizm denilen sağ değişikliği algılayan duyuları yol bulmasında, hatta besini olan balık sürülerini bulmasında içine konulan bir pusuladır. Koyan kim? Burada balinaya şaşırmak değil. Bu sistemi, estetiği verene şaşırmak lazım. Devam ediyorum balıklardan. Alt başlığımız antifriz protein. Kışın yollarda buzlanmayı engellemek için ne atıyorlar? Tuz atıyorlar. Amaç şey değil mi? Donma noktasını düşürelim, yollar buzlanmasın. Arabada da bunu sağlamak için ne koyuyorlar arabaya? Antifriz koyuyorlar. Aynen. Kışın bitkilerin durumu da tamamen aynı. Bir portakala baktığında donmaması için hem kabuğunda mantolama vardır. Bina yaparız ya, mantolama. Hem de o bitkilerin içinde donmasın diye ürettikleri antifriz proteinler vardır. Allah Allah, olaya bakın. O turuncu boyanın altında neler var? Ambalaja şöyle antifriz konulmuş. Koyan kim? İnayeti olan bir Allah. Sakkaroz, gliserol ve çeşitli iyonların miktarında artış oluyor. Yanında antifriz protein üretiliyor. O da yetmezse hücre suyunu dışarı atıyor. Neden? Suyu ne kadar dışarı atarsa donma riski o kadar azalacaktır. Ve bu şekilde bir portakal, limon donma tehlikesinden kurtuluyor. Şimdi şu düzende, şu özene bözene yaratmada, şu estetikte Allah aşkına biri diyebilir mi zarlar tesadüfen atılmıştır? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Bu eşyanın düzeni, estetiği, özene bözene yaratılması bize inayet penceresinden bir Allah'ın varlık ve birliğini göstermektedir. Peki bu olayı kutupta yaşayan balıklar biliyor mu? Çünkü aynı donma riski onda da var mı? Onda da var. İşte o kutupta yaşayanlar, semenderler, balıklar, böcekler, bakteriler, yosunlar donmamak için vücutları bir protein üretiyor. Ne protein? Antifriz protein. Ve vücutlarındaki sodyum klorürü birleştirerek tuz üretiyorlar. Vücut sıvılarının donma noktasını bu şekilde düşürüyorlar. Siz yollara ne atıyordunuz donmasın diye? Tuz. Sodyum dediğin patlayıcı ha. Bir de klor alıyor. Klor dediğin ne? Asit. Bizim midede ne var? Hidroklorik asit yok mu? Ya olaya bakar mısın ya? Balık haklı diye biz dalga geçiyoruz milletle ya. Sen nasıl böyle bir şey donmamak için yapabiliyorsun? Ya bu mümkün mü yani? Şuursuz bir şeyin yapabileceği bir şey mi? Bak aynı şey bizde de var yani. İnsanın vücudunda sodyumla klor el ele tutuşuyor. Ne oluşturuyor? Tuz. O tuz vücutta neyi tutuyor? Suyu tutuyor. Bir gün bu sodyumla klor anlaşamadı, kapıştı. Hadi birbirine racon yaptılar. Sen mi bana, ben mi sana? El ele tutuşmayı da bıraktılar. Gitti mi tuz vücutta? Gitti. Sen kalır mısın? Ya şimdi bunda şuur olsa birisi ikisi kavga etmez mi? Allah Allah. Biri patlayacak, biri yakacak ama el ele tutuşup Osman'ın hayatının devam etmesi için tuz oluşturacaklar. Benliklerinden vazgeçip bir bileşik oluşturacaklar. Kutuptaki balık yapıyor bunu. Siz yola niye tuz atıyordunuz? Donma noktası düşsün diye. O da donma noktası düşsün diye bunu yapıyor. Yanına bir antifriz protein oluşturuyor. Yetmez, daha fazla soğuk olur, donarım diyorsa hücredeki suyu da dışarı çıkarıyor. Bak şimdi, bak. Burada düzenimi konuşalım. Estetiğimi konuşalım. Böyle bir şey balıkta nasıl var? Bende nasıl var da benim haberim yok? Senden habersiz böyle şuurlu faaliyetler oluşuyorsa sana düşen perde arkasında bunu yaratan şuurlu bir yaratıcıyı aramaktır aslanım. Öyle mi? Allah Allah. İşte onu bulduran pencere inayet penceresi. Bir ufak tekrar edelim. Bir şeyde düzen varsa amaç vardır. Bu bizi inayet penceresine çıkarır dedik. Bir şeyde estetik varsa bunda da bir amaç vardır ve bu da bizi inayet penceresine çıkarır dedik. Az önce verdiğimiz örneklerden hangisinde yok bunlar ya?
Akılsız, şuursuz, kör tesadüfün işi midir acaba bunlar? Hiç bir ortak akıl, zarlar gelişigüzel atılmıştır diyebilir mi bunlara karşı? Buyurun devam edelim. Ve o perde-i inayette umuma şamil bir taltifat ve ihsanat, Görüyorsunuz değil mi? Taltifi, övülmeyi, ihsanı, ikramı. Evet. bilbedahe bir rahmet-i vasiayı gösterir. Ve o rahmet-i vasia... Bir dakika. Rahmet varsa rahmet eden vardır. Sıfat varsa mevsuf vardır. Rahmet varsa rahmet eden vardır. Pasta varsa ahçı vardır. Tantuni varsa ustası vardır. Teker varsa arabacı vardır. Ya bu rahmet varsa rahmet sahibini göstermez mi? Allah Allah. Bu mevcudat nasıl oluyor? Benden mi oluyor? Senden olmuyor. Rahmet sahibi karşılıksız meccanen bu rahmeti verdiğinden oluyor. Evet. Ve o rahmet-i vasia biz zarure bir Rahman-ı Rahim'i gösterir. Ve o perde-i rahmet üstünde dahi bütün rızka muhtaç zihayatların Nereye gitti konu? Rızka gitti. Bakın şimdi rızıktan inayeti gösteriyor. Evet. layık ve mükemmel bir tarzda iaşeleri ve irzakları bilbedahe terbiyekârane bir rezakiyet ve şefkatkârane bir rububiyeti gösterir. Ve o terbiye ve idare biz zarure bir Rezzak-ı Kerim'i gösterir. Hayvanların göç ettiği zamana dikkat eder misiniz? Belgesel izliyorsunuzdur. Göç ettiği yerde tohum halinde bütün rızıklar meyveye sebzeye dönüşmüş mü? Gıdaya dönüşmüş mü? Dönüşmüş değil mi? Şunu demek gerekmez mi? O hayvanı sevk edenle sofrayı kuran aynı. Siz öyle yapmıyor musunuz Osman? Mesela eve gideceksin. Hanıma demiyor musun? Hanım geliyorum sofrayı hazırla. Bak. Ya da hanım seni çağırıyor. Osman gel sofra hazır diyor. Osman'ı çağıranla sofrayı hazırlayan aynı. Biz ne diyoruz ama? Doğa kendisini tamir etti ve ceylanlar açlıktan kurtuldu diyoruz. Akıl ne demesi lazım? Gittiği yerde rızık varsa rezzak vardır diyeceksin ya. Allah Allah. Çok enteresan. Buyurun devam edelim. Evet, zeminin yüzündeki kemali hikmetle terbiye edilen ve kemali inayetle tezyin edilen ve kemali rahmetle taltif edilen ve kemali şefkatle iaşa edilen bütün mahlukat birer birer bir sani hakim, kerim, rahim, rezzakın vücubuna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi yeryüzünün mecmuunda tezahür... İşaret ediyorlar ama biz ekosistem deyip geçiyoruz değil mi? Bir antilop sürüsünde 5000 tane antilop var. Gittiği yerde hemen rızıkları hazır mı? Hazır. Otlar antilopların rızkı, antiloplar aslanların rızkı. Ya şu ince düzene ekosistemde geç. Oluyor mu? Yani buna ismini verdikten sonra yaratıcısını örtmüş mü oluyorsun? Allah Allah. Ekosistem varsa onu düzenleyen varı bu aklın söylemesi gerekmiyor mu Allah aşkına? Bazı şeylere bir isim yapıştırıyoruz. Hayretimiz gidiyor, muhabbetimiz gidiyor. Ondan sonra da diyoruz ki biz niye namaz kılamıyoruz? Marifette derinleşmezsen ibadete güç yetiremezsin. Mümkün değil. Onu dersin başında konuştuk. Evet buyurun. Ve umumunda görülen ve kast ve iradeyi bilbedaha gösteren hikmeti amme ve hikmeti dahi tazammun eden umum masnuata şamil inayeti tamme. Bir de hikmet diyor bak. Yeryüzünde iki misafir var. Biri et yiyor, biri ot yiyor. Hepsi et yese ne olur? Vallahi bizi de yerler. Hepsi ot yese ne olur? Bu etler leş olacak. Bunlar ne olacak? Şu şeyi görebiliyor musun? Her birisine farklı rızık veriyor ve o rızkın etrafında gezdiriyor. İnek niye vazifesini yapıyor? Çünkü aç. Ona vazifesini yaptıran ne? Açlığı. Allah Allah. Ağaç niye fotosentez yapıyor? Çünkü aç. Güneş neden vazifesini yapıyor? Çünkü hararete aç. Bütün mahlukata o kadar hikmetli rızıklar veriyor ki aklının alamayacağı bir düzen onlar rızkının peşinde koştururken oluşuyor. Ama sen bunun üstüne ekosistem deyip üstünü örttüğünde ya da doğa yine bir ceylanı aç bırakmadı, kendini tamir etti dersen Allah Allah. Çok hakaret olur ya. Olmaz mı Osman? Sen Trabzon'dan hamsi getirdin. Dedi ki ya Mehmet abinin şöyle bir gönlünü hoş edeyim. Yaptın ettin falan limonu şuyu buyu. Ben de yedim yüzüne bakmadım. Darılmaz mısın be Osman? Ayıp olmuyor mu yani bu kadar düzen kuracak, estetik yapacak, ince detayları verecek. Kim için? Kim okuyabiliyorsa onun için. Kim okuyabiliyor? Sen, ben. Sonra da bu inayet penceresini kapatacaksın. Perdeyi de üstüne çekeceksin. Perdeye de ekosistem yazacaksın. İş bitecek. Olmuyor. Ayıp oluyor. Buyurun. Ve inayet ve hikmeti tazammun eden
ve umum mevcudat-ı arziyeye şamil olan rahmet-i vasi'a ve rahmet ve hikmet ve inayeti de tazammun eden umum zihayata şamil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızık ve iaşe-i umumiyeyi birden nazara al, bak. Nasıl ki elvan-ı seb'a ziyayı teşkil eder. 7 rengin birleşmesi neyi oluşturur? Evet, beyaz aslında renk değildir. Siyah da aslında renk değildir. Mesela biz yeryüzünde ışık görüyoruz ya. 7 renk birleşirse öyle ışık oluşturur. Yani beyaz bizim çizdiğimiz gibi bir beyaz değildir. Siyah da renk değildir. Işığın olmamasına ne diyoruz? Siyah diyoruz. Örnek şunu anlatıyor. 7 renk birleşse ışığı beyaz şeklinde göremezsin. Ama ışığın varlığını görür müsün? Görürsün. Işığın varlığı nereden gözükür? Mesela havada ışık var diyebilir miyim? Diyemem. Bir yere çarpmak zorunda. Doğru mu? Allah Allah. Işığın varlığı nasıl gözükür? Havada gözükür mü? Hayır. Bir yere çarpmak zorunda. Peki Allah Azze ve Celle'nin mevcudatı rızıklandırdığını havada görebilir miyim? Hayır. Bir yere çarpacak. İşte çarptı. Antiloplara çarptı, balıklara çarptı, kuşlara çarptı. Allah'ın rezak olduğunu mevcudata çarpmasıyla gördüm. Esma tecelli etti. Eşyada tezahür etti. Zahir oldu. Yazalım mı cümleyi? Esma tecelli etti. Eşyada tezahür etti. Devam edelim Ömer. Ve yeryüzünü tenvir eden o ziya nasıl şüphesiz güneşi gösterir. Cümleyi bir daha anlatmam lazım. 7 renk birleşirse beyazı yani ışığı gösterir. Işık da güneşi gösterir. Bak hikaye bu. Yani bir insan ışık var ama güneş yok dese fazla muhatap olmaya gerek yok onunla, değil mi? Niye? Işık varsa güneş vardır. Güneş ışığıyla eşyayı gösterir. Ama güneş ışığıyla eşyayı göstermesiyle en çok kendisini gösterir. Allah Azze ve Celle 1001 çeşit esmasıyla varlıkta gözüküyor. Rızıklandırdı, renklendirdi, şekillendirdi, inanılmaz matematik hesaplar yaptı. Allah Allah. Ama Allah o esmalarıyla eşyayı gösteriyor, en çok kendisini gösteriyor. Anlatabildim mi? Işık varsa güneş vardır. Bu sıfatlar varsa da Allah vardır demek aklın gereğidir. Anlaşıldı değil mi? Buyurun. Öyle de o hikmet içindeki inayet ve inayet içindeki rahmet ve rahmet içindeki iaşe-i rızkı nihayet derecede hakim, kerim, rahim, rezzak bir vacibül vücudun vahdetini ve kemal-i rububiyetini büyük bir mikyasta, yüksek bir derecede, parlak bir surette gösterir. O büyük derecelere marifet dersleri diyoruz işte. İbadetteki, kulluktaki, sahabeye benzemedeki füturumuzun sebebi bu derslerin kalbimizde yerleşmemesi. Çok büyük sorunumuz. Allah Allah. Bunlar yerleşmezse kalbin kanseri oluruz. İşte ey sersem münkiri gafil, göz önündeki bu hakimane, kerimane, rahimane, rezzakane terbiyeti ve bu acip ve harika ve mucize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Senin gibi serseri tesadüfle mi? Yani diyebilir misin ki zarlar tesadüfen atılmış? Mümkün değil. Evet. Ve kalbin gibi kör kuvvetle mi? Ve kafan gibi sağır tabiatla mı? Ve senin gibi aciz, camit, cahil esbapla mı? Yoksa nihayetsiz derecede mukaddes, münezzeh ve müberra, mualla ve nihayetsiz derecede kadir, alim, semi, basir olan Zat-ı Zülcelal'e nihayetsiz derecede aciz, cahil, sağır, kör, mümkün, miskin olan tabiat namını verip nihayetsiz hata işlemek mi istersin? Hem güneş gibi parlak şu hakikati hangi kuvvet ile söndürebilirsin? Hangi perdeyi gaflet altında saklayabilirsin? Gördüğünüz üzere kainatta şirk yok. Şirk kafirin kafasında var. Çünkü atom kadar müdahaleyi kabul etmeyecek bir düzeni az önce inayet penceresinden okuduk. Bir insan şu dersleri doya doya aldıktan sonra bugün toplumda, gazetelerde, sosyal medyada konuşulan gereksiz İslami soruların birçoğunu konuşmaya bile gerek yoktur. Daha sonra o soruları asıl gündemimiz zannediyoruz.
Ama asıl gündemimizi yani iman meselesini, marifette derinleşme meselesini ıskalayıp, kaçırıp gidiyoruz. Ben bu inayet penceresinde en çok şunu yakışıyorum. Allah Azze ve Celle mevcudada nasıl inayet ettiğini gördük. Düzen var, estetik var, amaç var ve bu şekilde varlığını bildiriyor. Dersin başında da insanlara inayeti konuşmuştuk. Dervişin ve hanımının örneği üstünden. Ben Allah'ın yardımına çok muhtacım. Kalbin ufaldığı, daraldığı çok geceler geçiriyoruz. Siz de geçiriyor musunuz? Allah Allah. Ve Allah Azze ve Celle'nin yasalarından bir tanesi, yardım ederken yasalarından bir tanesi cebri lütfi. Duydunuz mu? Cebir zorlama demek. Lütuf da ikram etmek demek. Cebri lütfi ne demek oldu? Allah'ın sana zorla ikram etmesi. Şimdi bu cebri lütfinin başındaki cebir gerçekleşince zahir hali insan beğenmiyor ve bundan memnun olmuyor. Başınıza olmadık musibetler geliyor. Yağsın ister misiniz? İnsan istemiyor bunu. Ama aradan bir zaman geçtikten sonra, cebir kısmı bittikten sonra, lütuf kısmı başladıktan sonra, Ya Rab, meğer başıma gelen bunca musibetin ve imtihanın sebebi, senin bana böyle bir lütufta bulunman için ön hazırlıkmış. Bir anda kalbini kırarak sevdiğin arkadaş ortamlarından koparıyor seni. Aradan vakit geçiyor, Allah Azze ve Celle kendisiyle tanıştırıyor seni. Başta memnun olmadığın olay, neticesinde şükrettiğin bir olaya kalp oluyor. Ve diyorsun ki Ya Rab sen bana inayet ettin. Neyle? Cebri lütfi ile. Bir anda gönlün birisiyle meşk ediyor. Halbuki yanlış yollara suluk edeceksin. Allah sen istemeden koparıyor seni. Aylarca acılar çekiyorsun. Aradan yıllar geçiyor. Birden Rabbine kavuşuyorsun. 2-3 yıl geçen sürecin sonunda diyorsun ki başta cebirmiş ama sonu lütufmuş. Ve şunu anlıyorsun. Bütün mevcudatta inayet penceresiyle yaptığı her düzenin neticesinde bir amaç güden Allah. Ben şu an anlamasam da başıma gelenleri, 2 ay anlamasam da, 2 yıl anlamasam da, 20 yıl anlamasam da inayet penceresinden bakıp anlıyorum ki bu cebrin sonu lütuftur. Bunun adı da cebri lütfidir. Bunu daha olayın başında anlamanın yolu bu inayet penceresinden aşağılara, en derinlere, bütün köşelere, en ince detaylara alabildiğine bakmak, marifette derinleşmektir. Ya evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha masal. Ders 1.45 mi sürdü ya? 105 dakikadır konuşuyor muyum ben? Allah Allah ya. Hiç öyle geçmedi değil mi? Ama evet deyişi nasıl biliyor musun? Bir ders daha yapma olur mu? Sen her hafta 3 kez Antep'ten gelen adamsın bu dersler için ya. Tebrik ediyoruz seni. Evet böyle çok arkadaşımız var. Uzun süredir şehir dışından, yurt dışından düzenli bir şekilde gelen arkadaşlarımız var. Ben şimdi birilerini tebrik ederken Mustafa abiyi tebrik etmeden duramam. Sağ olsun düzenli bir şekilde Adana'dan kendisi bu derslere iştirak ediyor. Abi Allah'ı razı etmeye yapıyorsun yani. Kafana göre istersen gelme yani. Allah razı olsun. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu 2 zikir. Ya Baki, entel baki. Ya Baki, entel baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video
YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.